Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel gidiyordur haftanız. Piyasa bir yukarı bir aşağı devam ediyor. Biz de ufak ufak işlemlere girmeye başladık mecburi olarak. Aslında çok istemesem de. Yani normalde long tarafta işlemde olduğunda işlem almıyorum ama yani gerçekten çok acımsız piyasa. Biraz da dolarda kazanmamız gerekiyor. O sebeple riski en aza alarak o seviyeleri bekleyerek işleme dahil olup çıkıyorum. Zaten copy trade'de takip eden arkadaşlar görüyordur. Burada Rainbow'la başladık. Başlayalım. Mavili bölgedeyiz. Her zamanki gibi ayı bölgesindeyiz. İnkar edilse de aslında normalde Bitcoin tarafında ayı bölgesinde değiliz. Yani aslında şöyle değerlendirebiliriz. Yükselen trendinde devam ediyor yani. O çekilme trend bozulmuş değil. Ama bakarız aslında nerede bozulacağına da biraz sonra. Yani oradan eğer kırılım olursa asıl çok daha değişik hedeflere gidebiliriz. Aslında baktığınızda 80 binleri de gördük. 123, 40 bin dolarlık bir çekilme yaşandı. Yani kolay değil. Yani şey değil böyle işte ya bir daha 48'de gelmiş. Ya, hastalığım geçmiyor bir türlü. Pardon. 48'ler gelmez vesaire. Yani bunlar gibi durumlar kesin konuşmamak lazım. Biz genel e, bakarak devam yani bir yerde yakalarız piyasayı. Önemli olan zararımızın olmaması. Burada ayı bölgesinde olduğumuzu söyledik. FOMO tarafına baktığımızda burayı ne için kullanıyoruz? Burası uzun periyot. Burada işler yukarı kırmızıya doğru gittiği zaman bir duraksamayı bilmek lazım. Onun için bakacağımız yer. Bakalım bugün son 24 saatte Ethereum ve Bitcoin'de longçuların sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Önemli olan zaten büyük pariteler. Genel olarak longçular sıkıntılı. Burada yine hareketin ne kadar sığ olduğunu görüyoruz. Yani piyasada bir canlılık yok. Bir hareket oluyor illaki ama o beklediğimiz hani hareketlerde yok. Hani o 10 Ekim'de böyle tak 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 indi veya çıktığı zamanlarda oluyor. Hani oradaki o hacim yok yani sıkıntı orada. Bakalım burada yani 90 bine doğru bir yükselişi öngörmüştük. Aslında hala o beklentimizde devam ediyor. Yani benim kendi adıma. Güzel dönüş bölgesi buralar. 86'ya kadar yolu var. Ondan sonrası daha aşağılar şeklinde devam eder. O yüzden onlara dikkat edeceğiz. Burada şu market cap biraz sıkıntılı. Bakacağız. Burada AB yine AB gelmiş. Bakalım ekleyelim. AB USDT. Geçen bakmıştık buna diye hatırlıyorum yeğeni. Bunda hatta şey demiştik ya. Mantıksızdı işlem almak için. Evet doğru bakalım o mu? Evet bakalım. Bakın şurası ne kadar güzel ayı bölgesi. Evet evet bu paritede yani mantıksız olan parite değil bu. Burada iki senaryomuz vardı onu konuştuk. Yani ya burada dahil olacağız o riski alacağız. Ki ben alınması tarafındayım kendi adıma. Ya da işte 1-0 daha atma riski var mı onu konuşmuştuk şöyle baktığımızda. Yani şu bölgelere kadar da sarkması da olabilir yani olmaz diye bir şey yok. Ama çok güzel bir boğa yaşatmış yani yakalayıp ve kar alanlar bakın şurada çok güzel yani inanılmaz bir boğa yaşamış. Onun geri dönüşünü yaşıyor. Sıkıntı şeyde oluyor işte şurada mal almadın geldin burada aldın o FOMO dediğimiz şey. Şimdi işte tekrardan aşağılar sıkıntılı. Buna da güzel bakmışız aslında zamanında. Bakın şu bölgelerden de red yemiş. Yani burada diyeceğimiz sabit buralarla risk alınabilir. Şu bölge 51 sonrası için 61 olarak devam etmek mantıklı duruyor. Gelelim bakalım bizim borsa tarafına. Burada dönüşü beklemek mantıklı. Hala aynı şekilde bir fark yok. Ereğli'de de artık
Yani şöyle yapmak lazım. Hani bunları almadım şimdi burada önemli de değil. Şöyle yapalım. Şu bölge artık bizim dönüş bölgemiz 27-28. Bir dönüşü de görmek lazım yani. Onu da bir görelim ondan sonra bakarız. Şurada niye kaymış onu anlamadım. Şöyle atalım hadi bunu almış olalım. Böyle yaptığımızda 3 hadi 4 şurada 1 2 3 4 evet şunun bir anlamı yok. Bunu silebiliriz. Burada dönüş beklemek mantıklı. Hiç ben o riski almaya gerek yok bence. Altında gümüş ne oldu? Birazdan ona da bakarız. Evet Türk Hava Yolları içinde konuştuğumuz dönüşü. Yani burada da biz şimdi hep şununla yürümemiz lazım. Nasıl ki bu bölgede yukarı yönü konuşuyoruz, şu bölgede konuşuyoruz. Yukarıda da dönüşü konuşacağız. Ha bu dönüşü atıyorum işte şuralarda konuşmaya başladık diyelim. Biraz daha gitti. Bu gitmesi şeyi değiştirmiyor. Bu doğruyu değiştirmiyor yani. Bizim için önemli olan o doğru. O doğruyu da gitmesini beklemek lazım. Aynı şey ben İş Bankası için de. Bakın burası e, 4 ay önceki bölgesi. Burası 3 ay önceki bölgesi. Burayı bir anda geçmesi tabii ki zor. Zaten burayı bir anda geçse yukarıda bambaşka hedeflere konuşuruz. Ha, kısa vadeli yani şuradan mesela 30 Aralık yani bir ay önceden baktığımız senaryoda yükselen trendi hala devam ediyor yani. Ama biz şimdi bir dönüş ve ondan sonra işlem yakalamak için konuşacağız. Zaten çok güzel destek bölgeleri var ama burada dönüşü düşünmek daha mantıklı. Pardon. BC'ye gelelim. BC'de benim adıma burada yükseliş hariç bir senaryo yok. Onu söyleyebilirim kendi adıma. Yani burada beklentim bu yükselişin devam etmesi şeklinde. Şu günlük bölgeleri alıp ondan sonra tekrar dönüş ararız ama şu bölge mesela 630'lara kadar gitmesini beklemek mantıklı hedef olarak. Yani şöyle bir bölge belirlemek mantıklı. Burada da olumsuz bir senaryo yok. Gelelim linke. Evet linkte de bence yine şurası hedeflenebilir. 13 küsur. Ve burada da açıkçası benim açımdan yukarı yönlü devam edecek bir süreç var. Yanılabiliriz yani tabii ki ama benim burada gördüğüm şey o. Şuralardan red yemesi çok normal. Niye? Çünkü günlük haftalık bölgeler var ve oradan red yiyor. Onları aşacak. Ondan sonra yukarıda yeri var zaten. Burada ne görüyoruz? Açıkçası bu ne? TRX. Bakalım TRX'te şu düşüşün konuştuk. Artık orayı silelim. Şurada konuşmuştuk. Onu burası bitti. Yukarı bölgeler geçti artık. Şimdi dönüş arıyoruz. Yukarı yönlü dönüş arıyoruz. Yukarı bölgedeki hedeflerimiz oldu. Şimdi burada bakalım ne yakalayabiliriz. Henüz bir dönüş yakaladık demek için erken. Şu bölgeler hala tutmuyor. Bunu görüyoruz. Haftalık bölgede muhtemelen şu 29'lar tutacaktır. Aylık haftalık bölgeler. Ama daha henüz yakalanmış bir dönüş yok. Onu söyleyebiliriz. Mesela sol için var. Ben sol paritesinde yukarı yönlü işlem bana daha güvenli geliyor. Bakalım şöyle. Evet yani buradaki yukarı yönlü işlem daha güvenli. O da işte şu 137 civarına kadar orada bakılır. Gelelim Run. Çok güzel bölgeden yine destek aldı. Bence bunu değerlendirmek lazım. Yani riski tabii ki size ait olmakla birlikte burada o riski alırdım yukarı yönlü. Şu bölge bakın 62'lere kadar devam eder gibi duruyor benim için. Yani şurayı düşündüğümde orayı hedeflerdim. Ee, evet FED için zaten 28 bölgesi hedef bölgemiz. Şurayı sileyim. Daha sade olsun. Burada da artık dönüşü yukarı yönlü işlemi konuşmak mantıklı. Hatta ben şimdi şöyle yapacağım. 22-15 22'ye emir atacağım.
şöyle yapayım. Gelirse bölgeden bir alım. Şimdi bunu böyle yazalım buraya. Ee, Kırmızı yapalım. Böyle olsun. Şunu da böyle koordinatını da bir 22 yapalım. Ben şimdi o bölgeden alım yapacağım. Metin 10 A TL. TL karşılığı neye gelirse şimdi bilemiyorum şeyi. USDT karşılığı yazalım. Hani alındı. Çıkacağım bölgede 28 miydi? Evet, 28 alındı. Çıkış 28. 28. Tamam. Bu dursun burada. Hedef olarak da zaten, hatta şunu da şey yapayım. Şöyle kalınlaştıralım. Morlaştıralım bunu da. Şundan bir de klonlayalım. Dursun orada 28'de de. Evet. 28. Tamam. Burada da çıkışım var. Muhtemelen hani şimdi emir girince de alır zaten birazdan. Bu işlem böyle 22'de giriş, 28'de çıkış ne veriyor bize ona bakalım. Hani ne kazandırır? %25 zaten aşağı yukarı benim genel hedeflerim böyle. Yani %25 benim için bu işlemde gayet iyi bir para. Yani işleme giriş ve çıkış yeri olarak bunu göstermiş olalım. Burada ne bu? Adada da bence olumsuz bir senaryo yok. Artık yukarı yönlü işlemi yani onu kurguladık ve onların sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Burada süreç bence olumsuz değil artık. Burada da şu ilk düşen hani böyle kırılım yapmış mumun bir öncesini ben hedefliyorum kendi adıma. Bu size göre doğru işlem değişebilir. Benim hedef bölgelerim burası. Burada da işte 38 küsura denk geliyor. Bakalım yine aynı şey. Bakın şu bölge benim için yeterli. Neo için de ufaktan bir dönüş yakalanmış gibi olabilir. Daha net bir şey yok ama onu söylemek lazım. Yani buradaki şu bölgelerin, haftalıkların, aylıkların çalışmasını beklemek mantıklı. Ama net bir dönüş orada tam yakalanmış değil. BNB gibi değil yani mesela. BNB daha 10 Ekim'i aldı. Güzel oldu burası için. Keşke çoğu parite onu yapmış olsa. Burada devam eden bir süreç var. Zaten hedef bölgemizde yine 923 şu bölgeleri kazandıktan sonra oraya çıkacaktır. CZ'de yukarı yönlü hareketin olmasını konuştuk. Şuradaki hareketi ben beğenmesem de çok doğru gelmese de bana ama belliydi yukarı yönlü olacağı. Şu an burada tekrardan şu 62 bölgesini test edecektir. Dok'taki hedef bölgemiz yukarıda bakın. Şunu sileyim artık bir anlamı yok bence. Yani oralar bizim çalıştığını düşündüğüm bölge. Şu ana kadar en azından çalışmış gibi duruyor. Baktığımızda burada yukarı yönlü şu bölgeye doğru gidecek gibi duruyor. Petrolün yukarı yapacağını konuştuk. Haftalı zaten çok iyi. Burayı da alıp 62'ye doğru gidecektir diye konuştuk. O onu da yapıyor. Ama artık burada da bir dönüş aramak mantıklı. Yani nasıl ki herhangi bir paritede aynı şeyi konuşuyorsak burada da çok farklı bir senaryo yok. Dönüş aramak mantıklı ama yukarı yönlü yani karşılayacak tek yer 62.92 şu an. Ondan sonra 66-69 diye aylık bölgeler var. Pardon. Ethereum'da da bakın dönüşü artık yakaladığımızı söyleyebiliriz kendi adımıza. Burada da olumsuz bir senaryomuz yok gibi duruyor. Şu bölgeleri kazanması lazım. Kazandıktan sonraki hedefimiz 3.167 olarak devam.
Aslında dün neydi? Pazartesiydi. Dün haftalıklara da bakmıştık. Orada da konuştuk. Onlar yani konuştuğumuzdan çok olumsuz bir senaryo yok. Bazen tabii ki piyasa kızarabiliyor. Ama genel itibariyle bir olumsuz senaryo yok benim için. Ripple'da yine bakın şu haftalık bölgeyi zaten çok önemsiyordum. Buraya geldi. Ben artık burada da şu bölgenin hedeflenmesini yani 2 dolara doğru bir gidişi mantıklı görürüm kendi adıma. SC. SC. Gel bakalım SC. Burada şu bölgeleri bir temizleyeyim. Kafamız karışmasın. Oralar bizim dönüş olabilir bölgelerimiz ve baktığımızda senaryo olarak ne görüyoruz? Böyle bakalım. Yani burada senaryo olarak gördüğümüz şey bence olumsuz bir şey yok. Ufak ufak yukarı yönlü işlem için düşünülebilir. Yani buralarda o risk alınır yani almak mantıklı bence. Burada da alacağımız risk bence yine şu bölge olması lazım. Yani oraya kadar düşünmek lazım. IOTA'da bugün işleme dahil oldum. Bir işlem devam ediyor biliyorsunuz. 96.962'de çıkacak. Açıkçası IOTA'nın bu kadar düşüş yaşayacağını hiç tahmin etmemiştim. Gerçi çoğu parite çakıldı. IOTA'da 80 bandı bir şeye döndü. Desteğe döndü. Bu güzel. Şu 10 Ekim'i de aldı. Bu da güzel. Yani kısa orta vadede yukarı yönlü gidecektir. Onu yakalayabilecek miyim bilmiyorum tabii ki. Ekran başında olur muyuz olmaz mıyız? Buradaki senaryo benim adıma yukarı yönlü devam şeklinde. Açıkçası bugün e, bakayım kaçtan girdim 840 olabilir diye hatırlıyorum şu an için. Nasıl? Short taraftan girdim. Long'u da göstereyim. Ha şeyi de açmadık bak yine unuttuk değil mi? Maalesef. Bunları unutuyorum ya. Ben bunları niye koyduğumu söylemiştim ve kendi adıma bir hmm, nasıl diyeyim? Yani motive ediyor beni. Zararlı olan işlemlerim de motive ediyor. Kârda olanlar da motive ediyor. Sonuçta benim her şeyim orası bir nasıl diyelim CV gibi duruyor. Burası bakın short işlemde işte 35'lerdeydi 37 oldu. Long işlem devam zaten orada bir kâra geçemedim henüz. Onu da göstereyim hatta şöyle short tarafı açtıysak short evet. Aynı şeyi oraya yansıtıyorum hani yanlış olmasın. Bakın 37 37 orada kaç bilmiyorum 37 37. Bilerek de login olmuyorum hani bunu herkes bakabilir zaten. Pozisyon story'e bakalım. Evet, 84'te girmişim. Kaçta çıktı? 85'te de çıktı. Normalde ekran başında olsam uzatabilirdim ama denk gelmesi lazım. Onun dışında piyasaya çok güvenemediğim için bir de bir işlemim yukarı yönlü devam ettiği için onu mecburen e, yani kısa vadede sonlandırmam gerekiyor. Bu benim copy trade tarafım tabii ki. Kendi bakiyem böyle değil. Kendi bakiyemdeki zararım çok daha büyük. Buradaki karım da tabii daha büyük oluyor ama sonuçta zararım da çok büyük oluyor. Baktığımızda burada da bakın aynı şey hani 45 gelelim buraya ekrana. Şurada da 45 işlem. Burada zarardayız. 370 dolarlık yani işte çıkacağız inşallah bekliyoruz. Hani düşse daha çabuk çıkabiliriz bu arada ama beklentim düşüş değil. Düşüş olursa 74'te ekleme yapacağımı söylemiştim. Normal şartlarda şu bölge benim için net yukarı alım bölgesi ama işte bir işlem devam ettiği için ona dahil olamıyorum. Ama böyle yani karımızda zararımızda hepsi var. Benim için önemli olan bir rate. Ben bu işlemden de %100'e çıkacağımı düşünüyorum. Hani öyle bir sıkıntım olacağını düşünmüyorum. Şu benim için gayet önemli bir veri. Ee, Burada dediğim gibi eğer sarkma olursa yani buradaki artık her aşağıda bana yaratacağı fırsatı ben değerlendiririm alım yönlü. E, Yani çünkü işleme de dahil olmam gerekiyor bir şekilde. Şurada 15 dakikalık şu güzel değil açıkçası benim için. E, Daha aşağı yani şu 83
veya da aşağılarına gelirse de dahil olurum. Onun dışında gelelim Bitcoin'e bakalım. Orada ne alemde durumlar. Günlüğe geldiğimizde burada da senaryo. Evet, buradaki senaryoda bakın şunları belirlediğimiz yerler çalıştı. Bir olumsuz durum yok. Dün de veya her gün dediğim gibi benim açımdan şuradaki çekilmeler sıkıntı yaratmaz. Şöyle aşılmadığı sürece yani burada 80 yani şu 86'nın altına atmadığımız sürece bence olumlu. Burada olumsuz bir senaryo yok hala benim için ama ilk hedefleyeceğim yerde 91-92 bölgesi öyle diyebilirim. Gümüş ve altında ne oldu bakalım şunu silelim. Burada hedefimiz geldi zaten. Açıkçası burada ben kendi adıma sadece şöyle diyorum. Kendim sesli düşündüğümde ben bu paritelerde işlem almam. İşlem şöyle alabilirim. Ben her ayın atıyorum ilk haftasında bir gün ya pazartesileri alım yapıyorsam fiyata bakmadan alırım. Buraya düşse yine alırım. Zaten ortalamam gelir atıyorum 95'e. Daha düşerse yine alırım vesaire vesaire. Onda sıkıntı yok ama burada alayım ben trade edeyim diyorsan çok yüksek yani. Onun nerede biteceğini tabii ki bilmemekle beraber ama bir şekilde elimizde kalacak senaryoda bence dahil olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki karar sizin. Altın için de aynı şey geçerli. Burada hedeflediğimiz bütün bölgeler geldi bu arada. Bunları da silelim. Silelim ama şöyle olur yani genelde şu bölge aşılmadığını varsayalım. Hani geri dönüş olduğunu. Burada dönecek yer 6.5'tur. Öyle düşünmek lazım. Oraya hedeflemek lazım. Ama yine de yani çok yüksek. Buralarda o risk almaya bence gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki takdir sizin. Normal şartlarda TL dolar olarak burada net düşüşü konuşuyor olmak lazım. Ama biz normal şartlarda değiliz. Total 3. Total 3'te bakın hiçbir olumsuz senaryo yok. Gayet olumlu. Yani piyasada böyle ne uçup kaçma hayali kuralım ne de batıyoruz çıkıyoruz durumuna düşelim. Bence şuranın aynısı bakın. Yine aynı senaryo. Yine aynı senaryonun bir yukarı yapması olabilir. 900'lere kadar gidebilir. O zaman da karlarımızı alıp beklemeye geçmek lazım diye düşünüyorum. Aynı şey Total 2 için de geçerli bence. Burada o fırsatları değerlendirmek lazım. Yukarı yönlü gidecek gibi duruyor. En azından 1.25'ler civarına kadar. Adır tarafı zaten belliydi yapacağı konuşmuştuk bu hareketi. Bu şimdi önden yaptı. Bakalım ayak uydurulacak mı? Önemli olan o. Buradaki sürecin yukarı doğru şu haftalık bölgeye doğru gitmesini beklemek mantıklı. Evet, Bitcoin dominansta düşüş beklentimiz devam ediyor ve burada da bir kırılım olup onun nerede biteceğine bakacağız. Ama henüz kırılım olmadı ama şunu görebiliyoruz artık bizi burada karşılayacak bölgeler 59'lar ve aşağıdaki 58'ler bölgesi gibi duruyor. Güzel oldu. Burası dirence dönüştü. Umarım bu alt paritelere de olumlu yansır diyelim. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Video altına bir şey sormak isterseniz sorabilirsiniz. Umarım güzel karlarla bir hafta bitiririz artık. Uzun zamandır çok kazanamıyoruz diyelim. En azından kaybetmiyoruz. Bununla da avunalım derim. Benim için kazanmak kadar kaybetme ve o riski yaşama da sıkıntı. Kazanırız illaki para. Ama şunu da şimdi bugün işte orada 26 dolar yazıyor. Benim tabii ki kendi hesabımda çok daha fazla oluyor ama şöyle yaptığımızda bakın en basit haliyle dolar çeviri diyelim mesela. Ya 25 de ona sen bakın 1000 lira para. Yani az paralar değil. O yüzden hani 1 doların bile çok kıymetli olduğu dönemlerdeyiz. Maalesef diyelim bu arada. O yüzden yani dolar döviz kazanmak üzerine yapabileceğimiz ne varsa yapmamız lazım. Şimdilik burada
kazanıyorsak bunun da kıymetini bileceğiz. Önemli olan kaybetmeden kazanmaya devam etmek. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.